Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli çok güzel bir çeyizlik patik yapacağız. Ben patiğimde krem, fuşya pembe, bir de pembenin şöyle açık tonlarında bir ip ve yeşil olmak üzere böyle 4 tane patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle hemen bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çiçekli klasik modellerden güzel bir patik oldu. Görüldüğü gibi hanımlar çeyiz için de çok uygun. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi burun kısmından başlayacağız hanımlar. 12 ilmek olarak 12 ilmeğimizi atıyoruz öncelikle. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde hanımlar şöyle arka yüzdeyiz. İkinci şişimi aldım. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ilk sıramızda ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyim. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. ...12 ilmeğimi 6'şar iki şişime paylaştırdım. Bu aşamada hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden şimdi 3. şişimize ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek çıkarıyorum. Bakın ilk ilmeğimi buradan çıkarttım 3. şişime. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz sık olduğu için. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takacağım hanımlar. Şöyle bakın, şu ikinci ilmeğim. Başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. İlk 3 şişimde 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Devam ediyorum. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Beşinci. Ve şu kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Son kenardan 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlıyorum. Bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum, pardon. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz hanımlar. Evet, bir sıra ördük. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnumuzdan hanımlar şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Bakın kenarımız hemen bu sağ tarafta. Birinci şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın hanımlar, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şiş diyorum ama karıştıranlar var. Bakın 4 şişimizde de 6 ilmek var. İlk şişteki ilmek burası. Başlangıçtaki şişimiz birinci oluyor. Hemen yanındaki ikinci, diğer yanındaki 3.
En sondaki de 4. şişimiz oluyor. Şişleri böyle ayırt ediyoruz. 2 ilmek ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artıracağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan da bir ilmek aldım. Bakın burayı örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi 4. şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de bitirdim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan öreceğim. Bu ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi başladım. Benim ölçülerime göre 14'er ilmek de yeterli oldu. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. 15 ilmek yaparsanız da modelin nasıl kurulacağını yaparken zaten sizlere anlatacağım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Sizler her bir şişte 15'er ilmek de yapabilirsiniz. Yine artırmadan sonra bir sıra düz örmeyin. İsterseniz 14 olsun, ister 15 fark etmiyor. Modeli benimle aynı sayıda başlayacaksınız hanımlar. 15'er ilmek yapanların, bakın önce şu minik çiçekleri yapacağız. Her şiş 15'er ilmek yapanların bir tane çiçekleri fazla oluyor sadece. Yine aynı şekilde hanımlar, ilk 2 ilmeği böyle kremle örerek başlıyoruz. Sonra yeşil ipimi ekleyeceğim. Bir tane yeşil örüyorum. Şöyle bir ilmek yeşilimi ördüm. Hemen yeşilimi ekler eklemez ucunu krem ipime bağlayacağım. Eklediğimiz her yeni ipte bağlamayı, düğüm atmayı unutmayalım hanımlar. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle yeşil ipimin ucunu kremime bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Bu minik çiçeğimizin ilk sırası hanımlar toplamda 5 sıradan oluşuyor. İlk sırası şöyle. Bir tane yeşil ördüm. Devamında 3 krem, 1 yeşil. 3 krem, 1 yeşil. 3 krem,
İkinci şişimden devam ediyorum. 1 yeşil. 3 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek yeşil. 3 ilmek krem. 1 ilmek yeşil. 4 şişimizi de aynı şekilde dolanıyoruz. 3 ilmek krem örüyoruz. 1 ilmek yeşil. Bu aşamada şu arkadaki ip geçişlerini hanımlar, bakın yeşil iplerimiz gevşek duruyor. Arkada biraz esnek bırakalım. Eğer arka ip geçişlerini arkada sıkı yaparsak patiğimiz gergin durur. Model güzel düşmez. Üçüncü şişimdeyim. Buraya 2 tane daha krem ördüm. İkinci şişimin son ilmeği de kremdi. Burada 3 krem oldu. Yeniden 1 tane yeşil örüyorum. Aynı işleme 4 şişimizde de devam ediyoruz. 3 krem, 1 yeşil. 3 krem, 1 yeşil. 3 krem, 4. şişimdeyim. En son 3 krem örmüştüm. Buraya ilk ilmeğimi yeşil örüyorum. Tekrardan 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. 3 krem, 1 yeşil. 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil ve sonuncu ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk 2 ilmeğim de kremdi. Burada da yine 3 krem oldu. Kenarda model bütünlüğü sağlandı. Geldik çiçeğimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Sonra yeşilimi aldım. 1 tane krem ile başladım. 1 yeşil, 1 krem, 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 1 yeşil. Bakın ilk şişimizi tamamladık. İkinci şişten 1 krem diye devam edeceğiz. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de aynı şekilde ördüm geldim. Çiçeğimizin yaprak bölümünü bitirdik. Şimdi çiçeklerine başlayacağız. Bunun için de bu fuşya rengi ipimi ekleyeceğim. Modelimizde 3. sıra. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 tane krem ördüm. Yeşil ipimiz beklesin hanımlar. Yeşili kullanmayacağız. Ana modelimizi yaparken yine aynı yeşili kullanacağız. 2 kremden sonra ortaya 1 tane fuşya ördüm. Yine fuşya ipimin ucunu şurada kremime bağlıyorum. Modelimizde 3. sıramız. 1 tane fuşya ördüm. 2 krem ile başladım. 1 fuşya ördüm. Devamında 3 krem, 1 fuşya, 3 krem, 1 fuşya, 3 krem, 1 fuşya diye devam edecek. Şeklimiz, görüntümüz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi çiçeğimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 1 tane krem örerek başladım. Sonra fuşya ipimi şöyle elime alıyorum. 3 ilmek fuşya öreceğim. 1, 2, 3. Yanına 1 krem örüyorum. 3 fuşya. Modelimizde 4. sıramız böyle. Bakın. 1 krem örüyorum. 3 ilmek fuşya. 1 krem örüyorum. 3 tane fuşya diye böyle devam edeceğiz. Şeklimiz böyle. Hanımlar, diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 5. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına 1 fuşya. 1 krem, 1 fuşya. 1 krem, 1 fuşya. 1 ilmek krem, 1 ilmek fuşya. 1 ilmek krem, 1 ilmek fuşya. 1 krem, 1 fuşya. 1 krem, 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya diye diğer şişte de devam edecek hanımlar. Görüntümüz şimdilik böyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. Bakın çiçeğimizi bu aşamada tamamladık. Bakın şöyle patiğimizin burnundaki minik çiçeklerimiz bitti. Şimdi yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizin tamamını normal krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. Krem ipimizle örüyoruz. Fuşya ve yeşil ipimiz beklesin. Ana modelimizi yaparken yine aynı renkleri kullanacağız. Bu şekilde bakın ilk içindeki ilmeklerimi ördüm bile. Hanımlar, şimdi
4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından bir kere daha öreceğiz krem ipimizle, bir daha öreceğiz. Bu şekilde 3 kere 4 şişimizdeki ilmeklerimizi öreceğiz. 3 sıra örelim, gelelim, ardından ana modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm, geldim. Şimdi ana çiçeğimize, ana modelimize başlayacağız. Bu modelimiz toplamda 14 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi ilk sırasını yapacağız. 15'er ilmek yapanlar için de ilmek sayılarını şimdi vereceğim zaten. Modelimizde 1. sıradayız hanımlar. 4 şişimize birer tane çiçek yapacağız. Toplamda 4 tane çiçeğimiz olacak. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Ardından alttan şöyle yeşil ipimi getiriyorum hanımlar. Artık yeşil ipimizi kullanacağız. 3 kremden sonra 15'er ilmek yapanlar da ilk 3 ilmeği krem ile örerek başlayacaklar. Yanına 3 tane yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 ilmek daha yeşil örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum hanımlar. 15'er ilmek yapanların burada 3 tane krem ilmekleri kalıyor. Biz 14'er yaptık. Burada 2 kaldı. 15'er yapanların bu sol kenarda 3 tane krem ilmekleri kalıyor. Tek fark bu. İkinci şişimize geldik. İlk şişte yaptığımız işlemin aynısını ikincide de yapacağız. İlk şişte ilk 3 ilmeğimi krem ile örmüştüm. 2, 3. kremim. Ardından yeşilimi alıyorum. Aynı işlemi 4 şişte de devam ediyoruz hanımlar. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Kalan 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. İkinci çiçeğimizi ikinci şişimize kurduk. Geldik 3. şişimize. İlk 2 şişte yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına hemen 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların dediğim gibi sonunda 3'er tane krem ilmekleri kalıyor. Tek fark bu. Geldik 4. şişimize. Yine aynı işleme devam edeceğiz. Bakın yine ilk 3 ilmeğimizi krem ile örüyoruz. Yeşilimi aldım. Bakın ip geçişlerini arkada serbest bırakıyorum hanımlar. Kasmıyorum ipleri arkada. Patiğimiz gergin durmasın diye, ayağımıza rahat olsun diye. 3 yeşilimi ördüm. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 ilmek daha yeşilimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğim krem ile örülüyor. Modelimizde böylece bakın 4 işimizi de yaptık. 1. sıramızı bitirdik. Geldik modelde 2. sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 15'er ilmek yapanlar da aynı şekilde ilk 2 ilmeği krem örecekler. Sonra yeşilimi aldım. 3 yeşil örüyorum. Şu 3. yeşilim. 2 krem. Ortaya bir tane yeşil. Yanına 2 tane krem ve 3 tane daha yeşil örüyorum. Kalan 1 ilmeğimi krem ile ördüm. 15'er ilmek yapanların burada 2 kremi kalıyor. İkinci şişime geldim. Burada da yine aynı işleme tekrar edeceğim. 2 tane kremimi örüyorum. Yeşilimi aldım. 3 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 2 krem, 3 tane yeşil. Sonuncu ilmeğimi krem ile örüyorum. 3. şişime geldim. Burada da aynı işleme devam ediyorum. İlk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına 3 tane yeşil. 1, 2, 3. 2 krem, 1 yeşil, 2 krem, 3 ilmek yeşil örüyorum. Sonuncu ilmeğim krem. 4. şişime geldim. İlk 3 şişimde yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağım. İlk 2 ilmeğim krem. Yanına 3 tane yeşil örüyorum. Şu 3. yeşilim. 2 krem. 1 yeşil. 2 krem. 3 ilmek yeşil. Son 1 ilmeğimi krem ile ördüm. 2. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 3. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 1 tane krem ördüm. Yapacağımız işlem şu. 3 yeşil örüyorum. 2 krem. 1 yeşil. 1 krem. 1 yeşil.
Yanına 2 tane daha krem ördüm. Kalan 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda bir ilmekleri daha kalıyor. Onu da krem ile örüyorlar hanımlar. O şekilde. 3. sıramızı yaptık ilk şişimizde. 2. şişimde de yine aynı işleme devam ediyorum. Bakın. İlk ilmeğimi ilk şişimde olduğu gibi krem ile ördüm. Yanına 3 yeşil. 2 krem. 1 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. 2 krem. Kalan 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Dediğim gibi 15'er ilmek yapanların kenarda bir tane daha kremleri kalıyor. Geldik hanımlar 3. şişimize. Aynı işleme devam ediyorum. Bir ilk ilmeğimi krem ile ördüm. 3 yeşil. 2 krem. 1 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. Yanına 2 tane krem örüyorum. Son 3 ilmeğim yeşil ile örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da yine ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 3 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Tekrar yanına 2 tane krem ördüm. Kalan 3 ilmeğim yeşil ile örülüyor. Böylece 3. sıramızı tamamladık. 4 şişimize de aynı şekilde modelimizi kurduk hanımlar. Geldik şimdi modelimizde 4. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kremimi ördüm. 15'er ilmek olanlar da yine ilk 6'yı krem ile örecekler. Ardından buraya 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. 15'er ilmek olanların burada 6 tane kremleri oluyor. Ona göre yapılacak hanımlar. Bakın. İlk şişimde modelimi yaptım. Şimdi geldik 2. şişimize. Bu aşamada yeşil ipimiz arkada uzun uzadıya kalmasın diye kremin üzerinden şöyle atlatarak yeşil ipimi yakınlaştırdım. İlk şişimde olduğu gibi burada da yine ilk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5, 6. Buraya yeşilimi aldım. Bakın ip geçişlerimiz arka tarafta esnek hanımlar. Dikkat edelim buna. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşilimi ördüm. Kalan 5 ilmeğim yine krem ile örülüyor. 15'er ilmek yapanların burada 6 kremi kalıyor. 3. şişime geldim. Yine bakın yeşilim kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Yine burada da ilk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk şişte ne yapıyorsak diğer 3 şişte de aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Bakın yine ilk 6 ilmeğimi ördüm. Yanına hemen 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ördüm. Tekrar kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğim krem. 4. ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da yine yeşilimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Yine ilk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. 5 şu 6. ilmeğim. Yanına 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşilimi ördüm. Kalan ilmeklerimi, kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 4. sıramızı böylece tamamladık hanımlar. Şimdi geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi, 5. sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. Yine yeşilimi şöyle arkadan atlatarak yakınlaştırıyorum. İlk 3 ilmeğim krem. Sonra yeşil ipimi elime alıyorum. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 ilmek yeşil örüyorum. Kalan 2 ilmeğim krem. 5. sıramız ilk şişimizde böyleydi. 2. şişimizde de aynı işlemi yapacağız. Yine ilk şişte olduğu gibi buraya da ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bakın ip değişikliği yaptım. Yeşilimi aldım. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk 2 şişimizde modelimizi kurduk hanımlar. Dediğim gibi ilk şişte yaptığımız işlemin aynısını diğer 3 şişte de yapıyoruz. Şimdi ilk 2 şişimizi yaptık. 3. ve 4. şişteki çiçeklerimizi de ilk 2 şişimizde yaptığımız gibi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 2 şişimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başladım. Yeşilimi aldım.
3 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 2 krem, yanına 3 ilmek yeşil örüyorum. Kalan son bir ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. 15 ilmek yapanların burada 2 kremi kalıyor. İkinci şişimizde de aynı işleme devam edeceğiz. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yeşil ipimi aldım. 3 ilmek yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 2 krem, 3 ilmek yeşilimi örüyorum. Kalan ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelimizde hanımlar 6. sıramız bu. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 şişimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Yeşil ipimi elime alıyorum. 3 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, tekrar 2 tane krem ve son 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. 15 ilmek yapanların kenarda 1 ilmek daha kremleri oluyor. İkinci şişimdeyim. Aynı işlemi burada da tekrar edeceğim. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına 3 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem, yanına tekrardan bir tane daha yeşil ördüm. Tekrar 2 krem. Son 3 ilmeğim yeşil ile örülüyor hanımlar. 7. sıramız böyle. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 2 şişimi ilk 2 şişimde olduğu gibi ördüm geldim. Modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 4, 5, 6. Hemen yanına 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Kalan 5 ilmeğim krem ile örülüyor. 15'er ilmek yapanların burada 6 kremi kalıyor. Bu aşamada hanımlar şöyle, yaprağımızın da son sırası bu. Yeşil ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk şişimdeki işlemin aynısını burada da yapacağım. İlk 6 ilmeğim krem. 3, 4, 5, 6. Buraya hemen 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil örüyorum. Kalan 5 ilmeğim krem. Kenarlardan bu ipleri atlatarak götürmeyi unutmayalım hanımlar, yeşil iplerimizi. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 9. sıradayız. Yaprağımız bitti, çiçeğimize devam edeceğiz artık. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından şu alttan fuşya rengi ipimi elime aldım. 3 ilmek fuşya örüyorum. Alttan böyle kasarak getirmeyelim. Hafif esnek bırakalım hanımlar şöyle arkada. 3 kremden sonra 3 fuşya ördüm. Yanına 3 tane krem. Tekrardan 3 ilmek fuşyamı örüyorum. Kalan 2 ilmeğim krem ile örülüyor. 15 ilmek yapanların burada 3 kremi kalıyor hanımlar. İkinci şişimde de yine ilk şişimdeki işlemin aynısını yapacağım. 3 krem örüyorum. Ardından şu fuşya ipimi elime aldım. 3 fuşya. Yanına 3 krem. 3 ilmek fuşya. Kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk 2 şişimizde modelimizi kurduk. Yeşili de artık buraya kesip bağlayabiliriz. Yeşil ile işimiz kalmadı. Diğer 3. ve 4. şişimizdeki çiçeklerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 10. sıradayız. Bu sıramızda da bakın yeşil ipimi de hanımlar bu arada buraya düğümledim, kestim. Buraya ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başladım. Fuşya ipimi alıyorum. 5 fuşya. 4, 5. Ortaya 1 krem. Yanına 5 ilmek daha fuşya örüyorum. Kalan 1 ilmeğimi krem ile ördüm. 15 ilmek yapanların sol kenarda 2'şer kremi kalıyor. Hanımlar artık anlaşıldığı üzere ilk şişte yaptığımız işlemlerin aynısını 2., 3. ve 4. şişimizde de yapıyoruz. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 11. sıramızdayız. İlk şişimdeyim. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 6 ilmek fuşya rengim ile öreceğim. 3, 4, 5, 6. Ortaya bir tane krem örüyorum.
Tekrardan 6 ilmek fuşyamı örüyorum. 3, 4, 5, sonuncuyu da ördüm 6. 15 ilmek örenlerin burada bir tane kremleri kalacak kenarda. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de aynı şekilde ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz, ilk çiçeğimizdeyiz. 12. sıramızda. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. 4 ilmek krem. 2, 3, 4. Fuşya ipimi elime alıyorum. 3 fuşya, 1 krem ve 3 ilmek fuşya ördüm. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde. Bu aşamada hanımlar yine fuşya ipimizi şöyle kremin üzerinden atlatarak götürelim aralarda. Çünkü arkada renkli ipimiz uzun uzadıya kalmasın. 12. sıramız da böyleydi. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrardan ilk şişimizdeyiz. İlk çiçeğimizde yeniden ve 13. sıramız bu. Bu sıramızda hanımlar artık buradaki çiçeklerimizin ortasındaki tomurcuklarımızı da yapacağız. Şöyle diğer pembemi de hazırladım. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından hanımlar bu pembe ipimi ekliyorum. 2 tane açık pembe ipimle öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Bu pembe ipimin ucunu da hemen şuradan krem ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin, açılmasın. Şöyle 2 tane düğüm attım buraya. Bir krem ördüm, yanına 2 tane pembe. Yanına bakın arkadan fuşya ipimi de şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Yanına bir tane krem ördüm. Ve yanına 2 tane fuşya ilmeğimi örüyorum. Ortada hanımlar bu defa 3 tane kremim var. Tekrar yanına 2 tane fuşya örüyorum. 2 tane fuşya örüyorum. 1 krem. Son 2 ilmeğimi de açık pembe ipim ile örüyorum. 15 ilmek yapanların kenarda bir tane daha kremleri kalacak. 13. sıramız bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 14. ve sonuncu sıramızdayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 2 pembe ilmeğimi yine pembe ipimle öreceğim. Bakın bu defa fuşyayı pembenin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum arkadan. 2 pembe, yanına 1 krem, 1 tane fuşya örüyorum. Arada 5 tane kremim var. Şöyle kremimi aldım. 5 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar bir tane fuşya, 1 tane krem, 2 pembemi yine pembe ile örüyorum. 14. ve sonuncu sıramız bu şekilde hanımlar. Modelimizin son sırası böyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, çiçeğimizi tamamladım geldim. Artık modelimiz bitti. 14 sıradan oluşuyordu. Şimdi yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. Bu aşamada diğer renkli iplerimizi de kesip artık bu arka bölüme bağlayabiliriz. Çünkü modelin devamında sadece krem ipimizi kullanacağız. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Bu şekilde modelimiz daha çok kendini gösterdi. Bitti. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Bu aşamada artık renkli iplerimi kestim. Uçlarını bağladım. Arka bölümleri de gizledim. İlk şişimizdeyiz hanımlar. İsterseniz 15 ister 14 ilmek yapın, fark etmiyor. İlk şişimizde bilek ayrımında son 1 ilmek kalana kadar öreceğiz. Şişimizde son 1 ilmek kalana kadar. Bakın burada son 1 ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu 2 ilmeği şöyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şu an yanlarına geçtik hanımlar. Ben bu kenarlara, bilek bölümünde kenarlara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum bilek bölümündeki. 4, 5, 6, 7. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine haroşa olarak öreceğim.
Pardon, düz olarak öreceğim. Haroşa dedim. Özür dilerim. Patiğimizin artık arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Tabanımızdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz hanımlar, bu şişimiz sonuncu. Son 7 ilmeğim haroşa yine düz olarak örüyorum. Haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örüyorum ben. Bakın bilek ayrımına geldik. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar ördüm, geri dönüyorum. Böyle bu şekilde yapacağız hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüm, ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 6, 7. Şöyle ön yüze baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Gördüğünüz gibi şu anda arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimiz düz örülüyor. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sadece bilek bölümünde 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olacak şekilde öreceğiz. Arka bölümde yapacağımız işlem sadece bu. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Bilek ayrımına kadar ördük. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı yine düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerim de düz örülüyor. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Şöyle baktığımız anda bu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 diş, 16 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi bir miktar ördükten sonra arka bölümünü, buraları ayağınıza bir giyin, ölçün, deneyin. Ayağınıza giyin hanımlar, patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınızı ölçerek yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonradan yok büyük oldu, yok küçük oldu gibi bir sorun yaşamazsınız hanımlar. Bunu da belirteyim. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 16 diş haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Fakat ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Sizler patiğinizi yaparken her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız bu sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor hanımlar. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Patiğimizin bu topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek, model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 6 ve 7. ilmeğim haroşaydı. Devamında gelen ilmeklerin bakın hanımlar ön yüzdeyiz. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sizler sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız burada 25 ilmek öreceksiniz. 26. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği keseceksiniz hanımlar. Topuk için arada kalan ilmek sayıları yine aynı oluyor. Bakın 7. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak.
Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şu anda arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmek öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 26 ayıranlar da 25 örecekler. 26. da kesim yapacaklar. Topuktaki tek fark bu hanımlar. Yine öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Şu 7. haroşa ilmeğim. Tekrardan ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek kalmıştı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüze tekrar ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Sol tarafa 26 ayıranlar 25 örecekler. 26. da kesim yapacaklar. Biz bu kesme işlemine bu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu aralardaki ilmeğin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Sol tarafa 26 ilmek ayıranların da kesimlerden sonra sağ tarafta da 26 ilmekleri kalıyor hanımlar. İlmek sayıları eşit oluyor. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuk yönü de kesim yönü de aynı şekilde oluyor. Yani sağ ve sol ayağı aynı şekilde aynı yöne kesiyoruz hanımlar. Gizli kesim olduğu için kesim izi belli bile olmuyor. Bu nedenle ha sağ tarafta olmuş ha sol tarafta olmuş kesim tarafı çok da önemli değil. Bir de her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor. Yine kesmeye devam ediyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilkinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu kenardaki haroşalı bölümlere geldik. Buraları da yine aynı şekil kesmeye devam ediyoruz hanımlar. Son 3'er ilmeğim kaldı. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi aldım. Şişler de boşa çıktı. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Ardından birlikte topuğumuza bakalım. Patiğimizin iç bölümünde renkli çiçek yaptığımız ipuçlarını da hanımlar bu şekilde arkalara gizleyelim. Hani böyle ayağı giydikten sonra bu ipuçları çıkmasın. Gerçekten sonradan çok çirkin bir görüntü oluşturur. Patiğimizin içi dışı tertemiz olmalı. Hemen ipimin ucunu da aradan gizledim. Hemen bakalım topuğumuza. İşte hanımlar bakın, ayağı giyildiği anda şöyle görünüyor. İzi bile belli değil. Çok şık, sade, güzel bir görüntüsü oluyor bu topuğun.
Patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Hemen bir de manken ayağımıza giydireyim. Bir de öyle bakalım patiğimize. Manken ayağım da yine 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu hanımlar. Ona göre hemen giydireceğim. Dediğim gibi hani yaparken de söyledim. Ayağınızı ölçerek yapın diye. İlmek sayılarını da detaylı olarak verdim. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Açık, anlaşılır, güzel bir video olmuştur hanımlar. İşte patiğimiz bu şekilde. Ayaktaki duruşuna da yine birlikte bakalım. Patiğimizin topu, tabanı. Bakın kenarlarımız, arkası. Patiğimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.